Karışık sorular. Ramazanla ilgili en sevilen bölüme geldik. Başlığımız buysa, Ramazanla ilgili karışık sorularsa. İlk alt başlığımız nedir? Çok güzel. Herkes biliyor. Sakız orucu bozar mı? Şu bizim marketlerden aldığımız sakızların tamamı, yani çözünebilen ve bir tadı olabilen o sakızların tamamı orucu bozmaktadır. Oruç bozmayan o aktarlarda satılan kenger denilen o çam sakızları var ya, hiçbir tadı yok, hiçbir çözünen maddesi yok. İşte o sakızlar orucu bozmaz ama çiğnenmemesi öneriliyor. Mesela kimi migren hastaları var, sakız onların ağrısını biraz dindirebiliyor. O şekilde caiz ama öteki türlü çiğnenmese daha hayırlı demişler. Bu sakızla ilgili meselelerde konuşmamız gereken bir durum var. Bu tür soruları pişirip önümüze çok çıkarıyorlar. Bu ve buna benzer soruları. Mesela en çok dayattıkları meselelerden bir tanesi de şu maalesef. Affedersiniz, hayızlı bir hanım oruç tutabilir. Niye tutamasın? Anlıyor musunuz? Bak az önce ne demiştik? Kesinlikle tutamaz. O haldeyken oruç tutamaz demiştik. Sakız gibi, bu mesele gibi, başka meseleleri gibi şeyleri, bilgileri bulandırmak ve kafaları karıştırmak için soruyorlar. Amaçları şu: birincisi İslam'dan soğutmak, ikincisi de kişiyi İslam'a karşı güvensiz hale getirmek. Şimdi bir insan derse ki bu böyle diyor, bu böyle diyor dediği anda ne olacak? Kendisi de araştırmaya meyletmiyor. İslam'a karşı maalesef güvensiz bir hale getirecektir. O yüzden böyle soruların anlamak için sorulan kısmı var ki onlar da sağlıklı insanlara sorarlar. Giderler Diyanet'e, yakında müftülük vardır, güvendiği bir hoca vardır, gittiği bir yer vardır, bir dernek vardır, bir STK vardır ya da çok güvendiği bir vakıf vardır. Onların böyle fıkıhla ilgili çok güzel ekipleri oluyor. Arayıp onlara sorar. Temiz bir şeydir ama sen bunları umumun gözünün önünde sürekli zikrediyorsun. Çok temiz maksatlar olmayabiliyorlar. Bir hatıra anlatalım. Mahude isimli bir hanımefendi var. Bir gün Ayşe annemize benzer bir soru soruyor. Diyor ki oruç da Allah'ın emri, namaz da Allah'ın emri. Orucu kaza ediyoruz da namazı niye kaza etmiyoruz biz diye bir soru soruyor. Ayşe annemiz soruya cevap vermeden önce diyor ki sen Haruriyeli misin diyor. Harici misin demek. O bölgede hariciler yaşıyor. Daha sonra hanımefendi açıklıyor. Tabii o hanımefendinin maksadı anlamak için oluyor. Ama Ayşe annemiz çok dobra bir insan olduğundan yani böyle sorulara ne gerek var babında sen Haruriyeli misin diye bir sual ediyor. O yüzden böyle insanların kafasını çok fazla karıştırmak, sen hiç böyle bir takvan yok. Sen oruç bile tutmuyorsun yani. Allah Allah. Öyle oluyor değil mi? Mesela ezanla ilgili işte, ezan niye Türkçe değil? Sualini soranlara birçoğuna bakın. Yani ezanla ilgili senin bir alakan yok yani. Sana ne ezan hangi dilse yani. Senin öyle bir gündemin yok. Oruçla ilgili de maalesef böyle kötü niyetten dolayı yani orucun o saf temiz manasına zarar vermek için soru soranlar oluyor. Soranları engelleyemiyorsun. Bari soruyu dinleyenler kendini engellese. Dese ki yani bunlar benim zaten Elif BTS gibi mesele bunlar yani. Ben bunların hepsinin cevabını biliyorum. Böyle sorularla ben vakit geçirmeyeceğim. Gerek yok yani bunlarla vakit geçirmeme. Acaba bu sorunun benim kabrime ne faydası var diye bari silkelense de biz kendimizi düzeltsek. Biz düzelince çocuğumuz düzelince komşumuz, öyle sirayet edip tekrar güzel bir günlere kavuşacağız inşallah. Yoksa bu tür sorularda kötü niyette maalesef vardır. Yeni alt başlığımız kusmak orucu bozar mı? Hadiste şöyle geçiyor. Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucuna kaza etsin. Şu demek: irade dışı, gayri irade olarak kustun. Ne kadar kusarsan kus, orucun bozulmaz. Ama iradenle kustun. İradenle kusmak ne demek diye şimdi merak ediyor değil mi insanlar? Maalesef zayıflayayım ya da daha çok fazla yemek yiyeyim diye şöyle parmağını boğazına götürerek iradesiyle kusan insanlar da var. Enteresan meseleler tabii ki. O kişi ağız dolusu kusarsa eğer orucu bozulur. Ağız dolusundan az kusarsa orucuna zarar gelmez. Alt başlık: sigara orucu bozar mı? Kasıtlı şekilde sigara aynı buhur dumanı gibi çekildiğinden ve lezzet verdiğinden dolayı hem orucu bozar hem de kefaret ve kaza gerekir. Dalgıç tüpü orucu bozar mı? Dalgıç tüpünde nemli hava yok, kuru hava var denildiğinden dolayı orucu bozmaz demişler. Ama şöyle bir olay daha var. Denize girince su kaçma riski de ciddi bir hesaplanması gereken olaydır. Eğer denizin suyu boğazından aşağı kaçtığı anda orucun bozulacaktır. Alt başlık: alkol alan birisi oruç tutabilir mi? Tam sevilen sorular değil mi? Orucun bir şartı da akıllı olmaktır. Bu yüzden imsak vaktine gelmeden önce kişinin aklı yerinde değilse, çok sarhoşsa o kişi oruç tuttum dese bile geçerli olmayacaktır. Ama imsak vaktinden önce kişinin aklı yerindeyse eğer o kişi oruç tutabilir. Şimdi bunu söyledik de asıl başka mesele var değil mi? Alkol kebairdir, kebair. Ne demek kebair? Büyük günah. Allah'ı yok saymak. Büyük bir günah. Ya kimsin, cennetin varmış, cehennemin varmış, emretmişsin, bana ne diyebilmenin diğer bir meselesidir. Şunu tekrar hatırlatalım. Biz şu an orucun sahih olmasını konuşuyoruz.
orucun kabul olmasını konuşmuyoruz. Yani alkol gibi bir kebair. Bakın dikkat edin. Ramazan ayında da içki içilir mi demiyorum. İçki içilir mi diyorum. Ya Allah'ın büyük günah saydığı bir şeyi. Ramazan'ı, başka ayı, gündüzü, gecesi, mutlusu, dertlisi. Ya nasıl Allah'ı yok sayıp? Nasıl ya? Bugün küçücük çocuğu çevirin. Daha Kur'an kelimesini yeni duymuş olsun. Allah'ın ayetleri kelimesini yeni duymuş olsun. Yaşı da 3 olsun, 5 olsun. Bu çocuğa desen içki haram mıdır? Bu çocuk diyecek ki içki haramdır. Küçücük çocuğun bildiği bir şeyi. Aşikarane. İnsanları da özendirerek, fasık diyoruz değil mi? Açık ve paylaşılıyor ya. Bugün de bu meyhanedeyiz. Şu meyhanenin mezesi, bu meyhanenin bilmem neyi. İçki öyle bir mesele ki. Şurada reklamını yapan bardak olsa haram. İçkiyi bir taksi taşısa haram. İçkiyle ilgili neresinden tutarsan tut, tuttuğun yer mutlak haram. Hiç yok biz içmiyoruz da, şöyleyiz de, böyleyiz de. Hiçbir şey yok. Kaçar noktası yok. Kebair ne demek ya? Büyük günah, büyük. Ne demek yani? Ama fetva kısmına bakan cihetiyle konuştuğumuz bir cümle vardı. Bir de hakikat kısmı var. Orayı da konuşmamız şart. Yeni alt başlık. İmsaktan sonra ağızda kalan lokma yutulursa. Mesela sahur yaptınız, imsak geçti, uyudunuz, uyandınız, bir baktınız imsaktan ağzınızda parça kalmış. O parça nohuttan daha büyük değilse onu yutmanız orucunuza zarar vermez. Tükürük yutmak orucu bozar mı? Bunu neden söylüyoruz? Özellikle hasta olan arkadaşların genzi doluyor ya. Böyle dakika başı yutuyorlar ama direnebiliyorlar. O arkadaşlar için söylüyoruz. Ne kadar olursa olsun kendi içinde olan bir maddeyi yuttuğundan dolayı tükürük yutmak orucu bozmaz. Orucu bozmak için menfezi tabiden bir şey almak şarttır. Yeni alt başlık. Yemeğin tadına bakmak orucu bozar mı? Bir hanım kocasıyla anlaşamıyor. Kocası çok baskın, ceberrut böyle. Ne bu yemeğin tuzu, ne bu yemeğin tadı. Hiç Ramazan umurunda değil, yemeği düşünüyor. Böyle bir şekildeki bir hanımefendi kocasından sertliği görmek istemiyorsa lezzet amaçlı değil. Kocasıyla o sertliği yaşamama amaçlı pişirdiği yemeğin tadına bakması orucuna zarar vermez. Ama buna baktıran adamın orucu da başka bir mesele olur. Seferilik. İnsan seferiyken oruç tutmayabilir. Bir haram işlemiş olmaz. Ama tutarsa geçerlidir ve tutmak daha faziletlidir. Nereden biliyoruz? Ayetten biliyoruz. Bakara 183-184. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Oruç tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu iyidir. Ama orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Kime diyor özellikle? Seferlere. Seferiyken oruç tutmak neden daha hayırlıdır? Niye biliyor musun? Herkesin tuttuğu bir zaman diliminde orucu tutmak rahattır. Ama daha sonra bayram geçti, kaza edeceksin. Herkes yemek yiyor. Düşünsene herkesin elinde tantuni var. Sana ikram ediyorlar yer misin diye. Yok ben orucum diyorsun. İşte bu daha zordur. O yüzden tam oruç ayında takat yetiyorsa eğer tutabilmek daha hayırlıdır. Sürekli yolculuk yapan bir otobüs şoförünün orucu nasıl olacaktır? Sürekli seferi halde olduğundan dolayı oruç tutmayabilir. Buna ruhsatı vardır. Ama mukim olduğu an, yani evine, hanesine döndüğü anda kaza etmesi şarttır. Evet. Ahmet bin Hanbel seferiyken orucu tutmamanın daha faziletli olduğu bir olay anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte seferde. O esnada iki grup var. Biri çalışıyor, biri oturuyor. Efendimiz Aleyhisselam nedir bu diyor. Bir sahabe Efendimiz cevap veriyor. Ya Resulallah diyor. Onlar oruçlu olduğundan çalışmıyorlar. Diğeri de oruçlu olmadığından onlara hizmet ediyor diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bugün ecir oruç tutmayanlarındır diyor. Demek çok zahmetli, altına yatılması gereken anın vacibi dediğimiz bir olay var ortada. Ya oralarda da çok ince bir mesaj var. Anın vacibi. Ne değerli bir kelime değil mi? Anın vacibi. Mesela anın vacibiyle ilgili bir gün medreseye birileri geliyor. Merhum abilerimizden bir tanesi de böyle ilgilenecek adam yok. Köşede de biri açmış Cevşen okuyor. Ne yapıyorsun Keçeli diyor, işte Cevşen okuyorum diyor. Ya bu kadar misafir varken bu mu yapılır diyerek ona hafif sistemde bulunuyor. Niye? Orada anın vacibi yeni gelenle ilgilenmek. Allah Allah. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden!
Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.